Özel evrimsel aşamalardan başlayan bilinç hikayesini yaklaşık 78 bin senedir yaşıyor. Yani 23 çarpı 26 bin senelik bir süklüsü içine alıyor. Kadim Atlantia, Atlantis ve geri kalan tüm süreçler bu 78 bin senenin içerisinde. 78 bin sene özel evrimden sorumlu bilinçlerin çekirdek dünyaya geliş ve gidişlerinden bahsediyorum. Düşünün ki bir varlık birden fazla çekirdek dünyaya gelmiş. Yani belki yüzlerce, belki binlerce kişiliği devreye sokmuş. Genel evrimden bahsetmiyorum. Bakın şu an tamamen özel evrimden bahsediyorum. Özel evrim aşamasına kadar gelen bir bilinç elbette ki dünyanın geçmiş uzay zaman dönemlerinde de gelmiş ama o da humanoid aşamasında. Ve humanoid aşamasındayken öyle çok gelişmiş şu anki hallerde de yok. Yani 78 bin senenin ilk başını ele aldığımız, yani Kadim Atlantia kıvılcım medeniyetinin oluşturduğunu ele aldığımızda varlıklar hala mağara insanı dönemi kadar da gelişmiş değildi yani. Onların üzerinde çok özel tadilatlar yapıldı. Sadece bazı türlerin üzerinde, dünyanın tüm türleri üzerinde de değil, insani evrim türleri üzerinde de değil. Bazıları üzerinde zaten deneyim yapıldı. Devam ediliyordu. Olay patladı dünya için, o kadro için ve durduruldu. Korunan evrim türleri oldu. Korunan evrim türlerinin varlığının devam ettirilebilmesi için başka hiçbir gelişme sağlanmadı. Dedi ki hadi canım siz başka yerlere, farklı koordinatlara dendi. Ve dünyada iki farklı tür ortaya çıktı bu sefer. Hem genel evrimini sürdüren türler oldu hem de özel evrimini sürdüren türler ortaya çıktı. Özel evrimini sürdüren türler Atlantis veya Lemuria gibi iki farklı medeniyeti ortaya çıkardılar. Bir taraftan da dünyanın genel evrimselliğini sağlayan diğer türler oldu. Tabii bu çalışmalar belli oranda devam etti. Yani evrim türleri üzerinde geliştirici fonksiyonlar belli oranda devam etti ama Atlantia'daki gibi baştan sona sıfırdan yaratım olmadı. Ve aslında hikayemiz Atlantia ve Atlantis değil, çekirdek dünyadaki bir bilincin 78 bin sene boyunca birçok hikayeyle, birçok macerayla karşılaştığı ve her dönemde kendine has programları devreye sokması aslında. Bunları devreye sokarken neye göre devreye sokuyor? Kendi tanrısal özünün ve konumuzun itibariyle deneyimci öz diyelim. Deneyimci özün ihtiyacını binaen çekirdek dünya deneyimini ve evrimini, görevini devreye sokuyor. Bunu yaparken bazen sanatsal diyoruz, bazen bilimsel diyoruz, bazen dinsel diyoruz. Diyebilirsiniz ki biz şu an çekirdek dünyada bulunanlar olarak her birimiz yüksek oranda işte sanatı veya bilimi veya ne bileyim dinsel mistikliği veya tinsel mistikliği veya felsefik olguları yaşamıyoruz. O zaman biz görev yapmıyoruz mu diye sorabilirsiniz. Elbette ki hayır. Özellikle ana hasat dönemi için konuşuyorum. Ana hasat döneminde yine çok özel görevliler var. Yine çok özel faktörlere sahip olarak çekirdek dünyada dünya insanlığını farklı hale alıştırır ve onların realitelerini yükseltici fonksiyonlar vurguluyorlar. Ama her özel evrim prototipi illa da ana hasatçı olacak diye bir kaide yok. Şimdi bizlerden istenen, yani özellikle ana hasatçı fonksiyonel bilinçlerden istenen şu. Sizler geçmiş uzay zamanlarındaki gibi muhteşem sanat eserleri veren bir sanatçı veya bir bilim adamı veya din adamı veya felsefe adamı olmak zorunda değilsiniz. Sizler bu uzay zaman döneminde yine bunlara uygun faaliyetler gösterirseniz ama ve lakin bunda yetkinlik kazanmak zorunda da değilsiniz, uzmanlık kazanmak da zorunda değilsiniz ama açığa çıkarmalısınız. Çünkü bunlar size içselliğinizi güçlendirecek kriterlerdir. Yani sürekli sanat, bilim, felsefe, din dememin nedeni bu. Çünkü bunlar bilince mistik bilinç hallerini yaşattırıyor. Coşkunluk halleriyle öze varımı kolaylaştırıyor. Bir bilim insanının çoğu, yani şöyle söyleyeyim, bir bilim insanı dahi bilinç mistik halini yaşayabilir. Coşkunluk halini yaşayabilir. Ve muazzam o tasarıyı görerek insanların tanrısal payesini ne olduğunu anlayabilir. Aksoyrahi ne olduğunu kavrayabilir. Sadece bilimsel yolla. Zaten din ve tinsel konular bunu öğrenmeye, buna ulaşmayla alakalı. Mutlak vücut kavramı, işte Allah'ın birliği, Allah'ın tekliği üzerinden ilerleyebiliyor. Bu açıdan baktığımızda. Sanat da öyle. Hakiki sanatı doğru şekilde devreye sokulan bir sanatçının oradaki varoluşun güzelliğini görmemesi ve aksoyrahi anlayamaması, kavramaması mümkün değil. Yeter ki doğru şekilde fonksiyon vurgulasın. Tüm bunların kaynağı menşei ne biliyor musunuz? Galaktik özlerin bulunduğu o Sirius baraj tasarruf planları var demiştim ya. Orada bir
plan var, tamamen sanatsal aktiviteyi devreye sokuyor. Bir plan var ki tamamen bilimsel aktivite. Bir tanesi var ki tamamen rapsal, ruhsal veya felsefik aktiviteyi devreye sokuyor. Oradaki varlıkları görseniz gece gündüzler hep böyle sanatsal aktivite. Yani sanata ait eserler vermeye programlı. Sürekli ama eser yapan birileri düşünün. Heykeltıraş, resim, şarkı söyleyen ki oradaki oluşumlara baksanız, yani o galaktik ortamdaki o yaşamsal ortama baksanız, ekosisteme baksanız, bitkisinden ağacına, hayvanından toprağına hepsinde kendine has tecellileri görürsünüz. Bu tabii ki aklın, mantalitenin anlayamayacağı, sahasını kavrayamayacağı bir şey olabilir ama düşünün ki öyle canlılar var ki tamamen müzik yapıyor. Şarkı, melodik davranıyor. Öyle yerler var ki bilimin farklı farklı yüz görünüm noktası var. Evet, sonuç itibariyle oradaki aktifliklere dayalı olarak çekirdek dünyada bedenlenen bilinç fonksiyon vurguluyor. Yani bazılarınız Altona'dan, yani sanatsal aktiflikten, bazılarınız bilimsel aktiflikten, bazılarınız tinsel aktiflikten fonksiyon vurgulamanızın nedeni bu. Hedef neydi demiştik? Öncelikle çekirdek dünyada her bir deneyimci özün kendine ait hasletlerin, değerlerin ve keyfiyetlerin yaratılması. Hedef bu. Peki bu hedef demek ki bir başlangıcı olması lazım. Bir de sonu olması lazım ki hedef olabilsin. Verilmiş mi? Verilmiş aslında insanlara. Demişler ki uyanış döneminiz var. Anahsat döneminiz var. Ve bu süreyi de parçalara ayrılmış. Kademe kademe. Demişler ki sizi 3x26.000 süklüslük bir döneme tabi tutacağız. Bu süre içerisinde varlıklar kendilerini geliştirmekle mükellef. Ve anahsat dönemine ancak siz kendinizi bu şekilde dahil edebilirsiniz. Bir bilincin kendini anahsata dahil edebilmesi için arasat dönemleri dahil olmak üzere tüm dönemlerde özüne en uygun kriterleri devreye sokup çekirdek dünyada deneyimini, evrimini, görevini yapması şart. Bu esas olanlar kalınıyor. O yüzden çekirdek dünyaya deneyimci özler sadece bir iki tane makrosuyla enkarne olmuyor. Yani deneyim uydusunu devreye sokmuyor. Çok farklı, çok yüksek, belki 10, belki 20, belki 100, belki 1000 sokmak zorunda. Çünkü seleksiyon çok fazla. Neden seleksiyon çok fazla biliyor musunuz? Çekirdek dünyanın yapısı alfa karakterli demiştik hatırlarsanız. Alfa titreşimde bazı şeyler ortaya çıkabiliyor. Neden? Çünkü deneyimsel özgürlük planı var. Neden? O maddenin kaba kesifliğinden gelen bir etkileşim var. Bu etkileşim sayesinde bilinç kendisine yön veriyordu. Özüne ait programları pozitiflerini aktif veya negatiflerini aktif şekilde devreye sokup yaratıya sokabiliyordu hatırlarsınız. O zaman bilinç kendini çekecek dünyada iki farklı şekilde hasada dahil ediyor. Pozitif veya negatif. 3x26.000 senesinin demesinin nedeni her 26.000 senede varlıklar seleksiyona tabi tutuluyor. Bakıyorlar, ölçümler ve kriterlere bakılıyor. Yani bir ara dönem diyelim bunlara. Bu ara dönemlerde varlıklara bakılıyor ki, görülüyor ki kriterler anahsat dönemine kadar nasıl bir program devreye sokulsun ki, tanrısal özler için konuşuyorum, pozitif aktif statüde devreye girse. Bunu ölçümlemeler yapıldıktan sonra tabii ki bazı seleksiyon aktif programlar devreye sokuluyor. Seleksiyon aktiften kastım deneyime ihtiyaç duyulmayan türler ortadan kaldırılıyor diyebiliriz. Nitekim de hep dünyanın varoluşundan bu yana aslında bu gerçekleştirilmiş. Yani bir deneyimci özün çekirdek dünyada kendini bütüne yaratabilmesi için gerekli olan evrim prosesleri var. Yani X evrim türünden, bitkisel evrim türünden şu kadar sürede deneyim yaparsa yeterlilik kazanıyor. Hayvansal türden şu kadar deneyimi, evrimi devreye sokarsa bu kadar yeterli kazanıyor. Kendisini çekirdek dünyada var edebilmesi için. İhtiyaç bitti mi tüm evrim tanrısal özler tarafından, deneyimci özler tarafından, o türler ortadan kaldırılıyor demeye çalışıyorum. İnsan içinde daha farklı prosesler var. Yani hızlı evrim programı yine bu ara hasat dönemlerinde yapılan hesaplamalarla aslında devreye sokuluyor. Ve çekirdek dünya 2000 yılından sonra 1990'dan 2000 yılına kadar aslında bir hulus dönemi geçirdi. Çok dingin bir dönem. Kazasız belasız diyelim. Ama 2000'den sonra hızlı evrim programları devreye sokuldu. İnsanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Çünkü ne? Neden? Teknoloji gelişti. Teknolojinin hayata girdiği her şey değişti.
elektronik aletlerden tutun da, evde kullandığımız elektronik aletlerden tutun da, ulaşımdan tutun da, yaşamımızın olduğu her yerde yeni teknolojiden etkilendik. Bilgiye daha çok ulaştık. Yani daha önce bir insanın 1000 yılda ulaşabileceği bilgiyi biz artık 1 saniyede, 2 saniyede, 1 dakikada içerisinde ulaşabiliyoruz. Eğer merak ettiğimiz bir şey varsa sadece yazmamız yeterli. Tabii bunun yanında insana doğru bilgiyi vermek ve ayrıcalığı vermek ve ayrıştırmayı sağlamak da zor. Ki dönem itibariyle demin söylemiş olduğum gibi bilgi çağı dönemindeyiz ve bu bilgi çağında insanlar bilgi kirliliği de muhatap. Bu olması gerekli mi diye baktığımızda elbette olması gerekiyor. Çünkü insan kendi özsel iradesiyle, öz farkındalığıyla, öz gücüyle neyi nasıl yapacağını seçebilmeli. Ve kendi yolunu kendisi seçmeli. Ana hasat faktörüyle muhafazacı olması için de demin söylediğim gibi o 3x26 bir sektüsün kendi özüne uygun şekilde devam ettirmeli. Devam ettiremeyen ne oluyor? Geride mi bırakılıyor? Hayır. Herkesin kendine özel bir kitabı var. Ana hasat kitabı diye geçiyor. Ana hasat kitabı varlığın 78 bin sene boyunca çekirdek dünyada sergilemiş olduğu kişiliklerin çıkıntılı halleri mi? Olgunluk halleri mi? Liyakat mı? Anti liyakat mı? Sevap mı? Günah mı? Siz ne derseniz hepsinin kayıt altında alındığı bir yer var. Neresi burası? Elbette ki insanın kullandığı kompütür. Bu kompütüre daha önce hatırlarsınız, ana hasat dönemi için konuşuyorum şu an. Ne demiştik? Mutlak planın kayıtlarına benzer kayıtları varlığında bulunduruyor. Mutlak planda ne vardı? Çekirdek dünya, deneyim boyutsallığı, akaşik kayıt, bilgi blokasyon merkezi diyorduk değil mi? Deneyim ifadesini kullanıyorduk. Buna ekleme yaptık. Ne dedik? Evrim boyutsallığı dedik. Buna ne yaptık? Görev boyutsallığı, akaşik kayıt, bilgi blokasyon merkezi diye de vurguladık. Ve her birincinin biyokompütürü içinde aynı ifade kullandık. Biyokompütür minyatür lef-i mahfuzdur dedik. Yani bir akaşik kayıtlar bütünseldir minyatür olarak. Peki nasıl? Kendi cilvetince. Yani o uzay zaman dönemini kapsayan. Yani diyelim ki Ahmet Bey X tarihinden doğdu, Y tarihinde beden terki yaptı. X ve Y tarihinde kadar sürdüreceği ömür denilen bu yaşamda devreye sokacağı her bir görev, her bir deneyim, her bir evrim boyutuyla alakalı kayıtlar alternatifle ilişkiye biyokompütüründe kayıtlar. Ana hasat'ta ne oluyor peki biliyor musunuz? Bunların tamamını alın, kompütürde sağlayın. Yani neyi kastediyorum? 78 bin sene boyunca çekirdek dünyada deneyimlenen, evrimlenen, görevlenen ne varsa hepsi biyokompütürünüzde kayıt altında alınmış şekilde geliyorsunuz çekirdek dünyaya. Şunu hemen belirtmem lazım. Çekirdek dünyadaki bir bilincin anasada dahil olabilmesi için öncelikle akaşik kayıtlardaki bilgi blokasyon merkezlerindeki tüm kayıtların da o biyokompütüründeki kayıtlara eşit olması lazım. Yani ne demek istiyorum? Asıl programlara uygun şekilde çoğunluğu bu şekilde olması lazım. Nasıl? Çekirdek dünyaya deneyimci öz birden fazla makroyu devreye sokuyor demiştim hatırlarsanız. Birden fazla makrodan kastım ne? Bir karyantasından bahsedeyim. Bir karyantasının kaç tane makrosu var demiştik? 32 milyar makrosu var demiştik. Yani 32 milyar makro bütünselliği. Bir araya için ne demiştik? 64 milyar makro bütünselliği var demiştik. Bu makro bütünsellik ne? Aynı zamanda deneyim uydularının devreye sokabileceği programların kayıtları. Andromeda galaksisindeki ve ASP3 galaksisinde sağlanan makro potansiyeller hangi kayıtlara göre hareket ediyor demiştik? Tanrısal özlerindeki o makro program bütünselliklerine göre devreye sokuyorlar kendilerini. Demek ki her bir makronun kendine ait bir programı var. Kendimden bir örnek vermek istiyorum hemen bu çekirdek dünyada. Ben bir makro bütünsellik olarak çekirdek dünyada bulunuyorum diyelim. Şu an için konuşuyorum. Benim gelmiş geçmiş uzay zaman döneminde birden fazla kişiliğim var. Kişilikleri canlandırdım. Makro benlik olarak konuşuyorum. Yersel kişilik olarak konuşmuyorum. Ben bir tanrısal öze bağlıyım. Benim tanrısal özüme ait bir başka makro kişilik var. O makro kişilikte ismi ne olsun? Yine Ayşe'den örnek verelim. Ayşe ile Ahmet bizim genel deneyimiz.
Onlara her şeyi yükleyebiliriz. Ayşe dediğimiz bu potansiyel ise yine bir makro olsun, makro bütünsellik olsun. Onun da çekirdek dünyada canlandırmış olduğu kişilikler var. Bir tane daha var diyelim. O da Mehmet olsun. Onun da bir makro bütünsellik olarak çekirdek dünyada canlandırmış olduğu kişilikler var, roller var. Biz üçümüz tek bir süper makro kıstastaki bilince bağlıyız. Yani deneyimci öze bağlıyız. Deneyimci öz, anasat döneminde hangi bilinçten kendini tecelli ettirmek ister? İşte Ayşe mi, Eylem mi, Mehmet mi, Ahmet mi diye baktığımızda hemen bakıyorlar bizim o anasat kitabımıza. Diyorlar ki şu X makro, yani Ayşe, Eylem ve Mehmet olarak bilinen bu makrolar çekirdek dünyanın gelmiş geçmiş uzay zaman dönemlerinde işte kriteri şu kadar %70, %50, %60 derecede işte kendi tarafsal benliğine uygunluk arz edecek şekilde deneyimini, evrimini, görevini devreye sokmuş. O halde deneyimci öz kendisini hangi makrodan devreye sokmak ister? Hepsinde hakkı var. En baştan başlar. En düşük seviyeden başlar. Diyelim ki Ayşe %50 olsun. Ayşe'yi devreye sokar. Onun üzerinden deneyimlerini devreye sokmak ister. Evrimini, görevini devreye sokmak ister. Ayşe bunu yaparken de anasat döneminde ya tüm karmalarını da temizlemek zorundadır. Yani neden? 3 çarpı 26 bin seneden bahsediyoruz. O 3 çarpı 26 bin senenin içerisinde %50 oranında kendi özüne ait programları devreye sokmasının nedeni ne? %100 değil de. Çünkü geçmiş uzay zaman dönemlerinde çıkıntılı hal arz etmiş ve bazı duyguları yaşamış, düşünceleri yaşamış, zevklenmeleri yaşamış, öyle kayıtlanmış, karma oluşturmuş. Onların temizlenmesi lazım. Ne yapıyor o zaman? Aynı zamanda bu iş deneyimci öz için de çok önemli. Ayşe'nin kendi karmasını tamamlamasıyla tamamlayabildiği oranda aslında kendisini çekirdek dünyada yaratma hakkına sahip. Şimdi Ayşe devam ediyor yoluna. Bir yandan karmalarıyla uğraşıyor temizlemeye. Bir yandan da çekirdek dünyada yeni bedenlenmiş ya, o kişilikle alakalı olguları da temizlemeye çalışıyor. Belli bir yere kadar gidiyor. Kendisini işte belli bir denge rayına oturtmaya çalışıyor. Oturtuyor, düşüyor, kalkıyor falan. Ama ve lakin belli bir yerde gelişim sağlıyor Ayşe. Daha da ötesine gidemiyor. İlla negatif olmak zorunda değil. O kadar kapasitesi. Varlık orada kalıyor. Deneyimci öz tabii ki bunun kriterlerine bakıyor. Diyor ki ben Ayşe'nin üzerinden kendimi devreye sokamam. Bu sefer kararını değiştiriyor. Gidiyor. Eyleme geliyor diyelim. Eylemde kendini söyleyeyim ki %60 devreye sokmuş olsun. Tekrar kriterler tüm ölçümlemeler yapılıyor. Eylem devam ediyor. Ama şunu unutmayın. Deneyimci öz sonuçta Ayşe'yi kullanmış ya. Ayşe'nin üzerinden de belli bir oranda liyakat kazanmış ya. O liyakatı da eylemin üzerine dahil etmek zorunda ki kendini bütünleyebilsin. Çünkü aslında 3 farklı kişilikten bahsetsek de tek bir varoluştan bahsediyoruz. Yani tek bir potansiyelin kendini farklı şekillerde göstermesinden bahsediyoruz. Yani burada adaletlilik ve adaletsizlikten yok. Yani korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Diyelim ki evren devam ediyor yoluna. Ayşe'den de hızlı gidiyor yani. Gelişmiş de bayağı da gelişmiş. Ayşe'den aldığı güçle de devam ediyor yoluna. Onu da güç olarak kullanıyor. Ama geldi yine takıldı. 60'lardan 70'lere 75'lere geldi takıldı. İlerleyemiyor. Deneyimci özün çekirdek dünyada kendini tecelli ettirebilecek bir hale getiremiyor. Bakıyor deneyimci öz diyor ki ben burada da yaratamayacağım kendimi. Bu sefer eylem de kendisini hala pozitif olarak kabul ediyor ya, pozitifte yaşamaya devam ediyor. Ayşe de öyle. Geliyor bu sefer Mehmet denilen potansiyele. Mehmet de kendini %70 yaratmış ya, %70'lik oranda başarı sağlamış ya ana asat dönemine kadar kendi deneyimci öznel programları devreye sokma kriteri olarak. Ayşe'nin liyakatı, eylemin liyakatı artı gidiyor Mehmet'e. Deneyimci öz. Onlardan aldığı güç de yoluna devam ediyor. Ve bu sefer deneyimleri onun üzerinden sokuyor. Evrimini, görevini devreye sokuyor. Tabii ki Mehmet iyi bir potansiyel ya, bayağı da kendisi liyakat kazanmış. Yolda yürümesi de kolay.
kritere bakıyor. Bir tanrısal özün, bir deneyimci özün, bir makronun üzerinde yaratım kriteri bakın %85. %85'e geçince artık o Sirius'a ait prototip olarak kabul ediliyor ve yaratım, öz yaratımı kabul edilebiliyor. Da evrene soktu denilebiliyor. %84 değil, %70 değil, %40 değil, %85. Kriter bu. Gerisini zaten biz yaparız diyor. Zaten adımını atacağı kadar atmış bu varlık. Gerisini biz tamamlarız diyor ve tanrısal öz onun üzerinden deneyimini, evrimini, görevini rahatlıkla sahip devreye sokabildiği için kendi yaratımını devreye sokuyor. Tamam. Her zaman iş bu kadar güzel olmuyor tabii ki. Çünkü çekirdek dünyada bir deneyimci öz birden fazla makroyu devreye soktuğunda bu makroları da kayıp ettiği zamanlar da oluyor. Yani çürüye ayrılma olarak da ifade ediyoruz. O çürüye ayrılmış olanlarla zaten işimiz olmuyor. Ama o çürük geliyor diğerlerine de musallat oluyor. Yolda ilerlemesine de engel oluyor. Veya çürüye ayrılmasında belli oranda negatiflerine aktif fonksiyon uygulamış olsun bu varlık. Ve kodlarını açmış olsun. Negatif yaratımı devreye soksun ama negatifi de kitlenmesin. Diyelim ki negatiflik oranı %35, %40. Bu bence ciddi bir rakamdı zaten bir varlık için. Çekirdek dünyada onun üzerinden deneyim yapmak zorunda. Deneyimci öz. Onun üzerinden de o hakkı devreye sokmak zorunda. Çünkü onun da diyelim ki %40 negatifse %60'lık pozitif hali var ya veya işte yüzde diyelim 30'luk diyelim en azından. Onu devreye sokup yaratmak zorunda. Belki pozitif olabilir. Ama olmuyor. Dedim ya, tüm hakları kullandıktan sonra kendisini en iyi şekilde yaratabileceği potansiyel üzerinden kendini devreye sokmak istiyor. O yüzden deneyimci özler deneyim uydularını, birden fazla deneyim uydularını çekirdek dünyada sergilemek isterler. İşi garantiye alırlar. Sadece dediğim, burada tekrar belirtmek istiyorum çünkü insani kavramda bir karışıklık oluşsun da istemiyorum. Burada farklı formlar gibi gözükse de tek bir kaynağın farklı görünümlerinden bahsediyoruz aslında. Oradaki de Ahmet de, Mehmet de, Eylem de, Ayşe de aslında o deneyimci özün farklı halleri, makro kıymetteki halleriydi.